Kanala abone olmayı unutmayınız. Napolyon serimiz hayli uzun olacaktır ve bölümleri aralıklarla gelmeye devam edecek. Paris'in popüler adamı. Hapse giren Napolyon'un hürriyetinden mahrum kaldığı günler çok da uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra lehinde ifade verenlerin ve tanıdıklarının sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Genç general zincirlerinden kurtulmuştu ama bir birliğin başına verilmemişti. Belli bir süre Paris'te işsiz, gözden düşmüş ve başı bozuk bir şekilde geziyip durdu. Etrafındakiler iyi mevkilere gelip mutlu bir şekilde hayatlarına devam ederken, o sahte gülücükler saçarak kaderinin kendisini nereye sürükleyeceğini düşünüyordu. Toulon kahramanının yıldızı giderek sönmekteydi. Napolyon'u şevklendiren ve işleyen çarklar sistemine tekrardan dahil eden şey iktidar değişikliği oldu. Savaş devam ettiği ve devrim tam oturmadığı için bu tarz değişikliklere sık rastlanmaktaydı. Yeni hükümet İtalya tarafında bir cephe açmak isteyince buraları bilen becerikli bir generale ihtiyaç duyuldu. Oluşturulacak cephedeki ordunun harekat planını yapmak için ihtiyaç duyulan pozisyona Fransız harbiyesi tarafından Napolyon Bonaparte getirildi. Genç general hızlıca planını hazırlayıp üst yönetime sundu. Bazı generaller ve o günkü direktüvar üyeleri planı parlak ama başarılması imkansız olarak gördü. Planı hazırlamasına rağmen Napolyon'un aklında başka bir şey vardı. O, Avusturya ve Rusya'nın arasının çok açıldığının farkındaydı. Bu ikiliyi sıkıştırmak için Osmanlı'yı kullanmak çok stratejik bir hamle olabilirdi. Eğer kendisi Osmanlı ordusunda görev alır ve topçu ocağının gelişmesi için gerekli ıslahatları yaparsa adı geçen iki devleti de Fransa'nın çıkarları doğrultusunda zorlayabilirdi. Osmanlılar zaten uzun süredir askeriyesini Avrupa'daki gelişmeler doğrultusunda modernleştirmek adına Fransa'dan subaylar talep etmekteydi. Pekala Napolyon'u da iyi bir maaş ve iyi bir mevkiyle kabul edebilirlerdi. Bonaparte'ın Türkiye'ye gitmek istemesinin diğer bir sebebi de hareket etme özgürlüğüydü. Eğer Asya'ya, İstanbul'a giderse üstlerinin onu denetlemesi ve dizginlemesi arada Osmanlı bürokrasisi de varken çok zor olurdu. Planı kafasında olgunlaştıran general, kardeşi ve kuzenini de yanına alarak Osmanlı topraklarına gitmek için kolları sıvadı. Fakat Fransız savaş nezareti buna izin vermedi. Ona burada ihtiyaçları olduğunu söyleyerek gidişine mani oldular. Halbuki rakipleri uzaklarda rahat bir şekilde güçlenebileceği korkusuyla onun yolunu kesmeye çalışmıştı. 2 hafta sonra Paris karıştı. 30 bine yakın kral yandaşı ayaklanarak rejimi değiştirme isteğiyle sokaklara döküldü. Paris'te o sırada 5000 Garde National askeri vardı ve bu isyanı bastırmak için yetersizdi. Direktüvar rejimi darbeyle yıkılacak gibiydi. Hükümet köşeye sıkışmıştı. Garde National komutanı beceriksizlik yapınca görevden alındı ve yerine birisinin gelmesi için hükümet ile meclis üyeleri geceleyin toplandı. Sabahleyin ayaklanan halk harekete geçtiğinde dananın kuyruğu kopacaktı. Derhal bir şeyler yapmak icap ediyordu. O sırada Napolyon tanıdıklarının çok olması sayesinde rejim birliklerinin komiserliği için kendisini teklif ettirdi. Napolyon kimsenin kendisine karışmaması şartıyla korkudan titreyen milletvekillerinin önünde görevi kabul etti. Genç Tuğgeneral'in şapkadan tavşan çıkarıp hükümeti kurtarması için 1-2 saatlik zamanı vardı. Başarılı olamaması halinde ise büyük ihtimal darbeciler tarafından idam edilecekti. 7 senedir Paris halkı ne zaman silahlı çatışmaya kalkışsa karşısında daima derme çatma hasımlar bulurdu. İhtilal de zaten böylelikle zemin kazanmıştı. Halbuki Napolyon daha farklı bir adamdı. Derhal top bulunması için emir verdi. Süvari subayı Joachim Murat sayesinde 40 top buldu. Murat'ın getirdiği toplar Paris sokaklarının kritik noktalarına yerleştirildi ve beklemeye geçildi. Belli ki general halka ateş açacaktı. Silahlı halk sabahın 5'ine doğru saldırıya geçtiği sırada bir anda toplar patladı. Kaldırımlar kandan kızardı. Halk şaşkın bir şekilde sağa sola kaçıştı. Beklenmeyen top ve tüfek atışlarının altında kalan kral destekçileri çil yavrusu gibi dağıldı. 2 saat sonra ise sokaklar bir anda tenhalaştı. Napolyon topları sayesinde isyancıları dağıtmayı başarmış ve 1795 Ekim'inde darbeyi engellemişti. O artık Paris'in en popüler adamıydı.
Direktuvar'ın en güçlü direktörlerinden Bargas, kısa süre sonra tüm generalliğe terfi ettirilmiş olan genç generali İtalya orduları komutanlığına atamaya karar verdi. Sahaya inme vaktinin geldiğine kanaat getiren Bonaparte, 1976 başlarında Nice'te bulunan ordu karargahına doğru yol aldı. Hayatı boyunca aksiyon peşinde koşan Napolyon'un barut kokusu ve at kişnemeleri eşliğindeki valsi başlıyordu. İtalya ordusu. Fransa'nın ve ona karşı savaşan koalisyon ülkelerinin askeri birliklerini aklınızda daha kolay canlanabilmesi adına harita üzerinde gösterdik. Görünürdeki tabloda Fransa'nın asıl amacı, merkeze konumlandırdığı iki ordusuyla saldırıya geçip Prusya ve Avusturya ordularını dağıtmak ve galibiyeti kazanmaktı. İtalya ordusu ise ikincil saldırı ve oyalama gücünü teşkil ediyordu. Yani İtalya ordusuna genel plan içerisinde çok da mühim bir rol verilmemişti. General Nice'e geldiğinde emrine verilen ordunun bir enkaz olduğunu anladı. Ordu küçük müfrezeler halinde bölgeye dağıtılmıştı ve birlikler arasındaki iletişim kopuktu. Düşmanın sayısal üstünlüğü ve çetelerin baskınları askerleri yıldırmış, herkesin moralini düşürmüştü. Askerler açlıktan kırılıyor, subayların aylardır maaşları ödenmiyor, atlar dahi bir yıldır gerektiği gibi beslenemiyordu. Erlerin bir kısmında tüfeği geçin ayakkabı dahi yoktu. Koca ordunun sevkiyat için sadece 200 katırı ve süvariler için 4000 zayıf atı vardı. Askerler için yarımşar tayinden bir aylık erzak ve gereksinimler için 300.000 frank mevcuttu. General tam anlamıyla bir enkaz devralmıştı. Tümen komutanları başta çocuk olarak gördükleri Napolyon'la dalga geçme eğilimi gösterseler de sonraki süreçte onun kararlılığını görünce tutum değiştirdiler. Kararlı ve dinamik olan Napolyon 15 Nisan'a kadar her şeyin hazır olmasını emretti. 9 Nisan'da karargahlarını Nice'den daha ileriye taşıyan devrim ordusu hedefini belirledi. Alpleri geçip araları zaten bozuk olan Sardinya ve Avusturya ordusunu birbirinden ayıracaklar, sonra bir taraftan Avusturya ordusunu tutarken asıl kuvvetlerle Sardinya'yı hemen aradan çıkartıp Kuzey İtalya'nın verimli topraklarına ineceklerdi. Böylece ordunun tüm ikmal problemini çözecekler ve akabinde doğuya gideceklerdi. Avusturyalıların sahildeki erken saldırısı üzerine şartlar değişince Bonaparte vakit kaybetmeksizin 11 Nisan'a saldırı emrini verdi. Düşmanın iki ordusunun arasına girmek için kör noktayı önceden tespit eden Fransızlar tüm birimleriyle verilen görevleri yapmaya başladı. Tümenlerden birisi Argentu ve 6000 adamını geri atmak için saldırdı. Montenotte adı verilen savaşta Napolyon ve ordusu ilk zaferini alıp Avusturya Birliği'ni bulunduğu yerden geri atarak istenilen boşluğu yarattı. Gelin görün ki Fransız birlikleri 24 saat boyunca rakip direncini kırıp ileri gidemedi. Ertesi gün işler daha iyi gitti. Dego ve Coserya düştü. Alp dağlarındaki geçitler Fransız ordusuna böylece tamamen açılmış oldu. Napolyon ana orduyla batıya giderken Dego'da bulunan Messena'nın gaflete düşüp baskına uğradığını öğrendi. Sağında böyle bir tehlike varken ilerlemek istemeyen general beklemeye geçti ve bölgeye takviye yolladı. Böylece bir gün daha kaybetmişti. Sonraki günlerde ordu disiplinsizlik yüzünden ilerlemeyince komutan, saldırılara 2 gün ara verip tümenlere toparlanmaları için fırsat tanıdı. Ana iletişim hattını da Savona'dan Ormea'ya çekti. Böylece Dego'nun stratejik önemi ortadan kalktı ve buradaki kuvvetleri ana saldırı için batıya çekti. 21 Nisan'da Mondovi'ye çekilen Sardinyalılara saldıran devrim ordusu, burada en kritik zaferlerinden birisini kazandı. Sardinyalılar yenilgi sonrası geri çekilirken Fransızlar ise ovaya indi. Artık yönetim kademesini en çok düşündüren açlık meselesi rafa kalkmıştı. Askerler Piemont'un zengin ovalarında yağmalar yaparak moral ve erzak depolamaya koyuldular. Mondovi yenilgisinden sonra müttefiklerinden ayrı düşmüş olan Sardinya'nın savunma direnci kırıldı ve 23'ünde barış istedi. O sırada Fransızlar da ovaya yayılmaya devam edip konumlarını sağlamlaştırdılar. 28'inde Sardinya ile yapılan anlaşma sonucunda artık karşıda tek bir düşman ordusu kalmıştı. Napolyon ilk etabı başarıyla bitirip ikinci evre için hız kesmeden seferine devam etti. Küçük Onbaşı.
Napolyon ordusunu yeni bir saldırı için organize ederken Avusturyalılar Po Nehri'nin ardına geçip savunma hattı kurdu. Vuku bulan vaziyete göre Fransız general yeni planını devreye soktu. Nehri geçmek için iki ana yol vardı. Bunlardan Valensa düşmanın odaklandığı asıl nokta olduğundan Napolyon buraya sahte bir saldırı yapacak, hızlı olan birliklerini de süratle Piacenza üzerine yollayarak rakibi solundan saracaktı. 6-7 Mayıs günü derhal harekatı başlattı. Çok hızlı bir şekilde Piacenza'dan geçiş yapılacağı sırada düşman hamleyi fark etti. Avusturyalılar geçişi yavaşlatmak için kendi solunu sağlamlaştırırken ana hatlarını da çevrilmemek için hızla geri çekti. 7-9 Mayıs'ta gerçekleşen Fonbio Muharebesi bu bölümdeki en mühim çarpışmayı teşkil etti. Fransızlar zafer kazanarak nehri aşmayı başardıysa da rakip Ada Nehri'ne rahat çekildiği için Napolyon zaferden çok da memnun değildi. Milan ve etrafı alınmıştı ama havzanın tamamında rahat edilebilmesi için düşman imha edilmeliydi. Avusturyalıları takip için koşturan Napolyon birlikleriyle 10 Mayıs'ta Lodi'ye vardı. Buraya gelindiğinde Fransızlar rakibe yetişemeyeceklerini anladılar. Çünkü 10.000 Avusturyalı Lodi Köprüsü'nü tutmak için bırakılmıştı. Bu engeli aşmak hayli zor olacaktı. Sabah saatlerinde devrim ordusunun öncüleri güneyden Lodi'ye sokuldu. Kasaba içerisindeki direniş kısa sürede kırıldı ve köprünün batısı temizlendi. Öncüler sayı bakımından az olduğu için saldırmak yerine öğleden sonraya dek diğer birlikleri beklediler. Öğleden sonra Fransız birliklerindeki topçular gelip nehrin karşısına ateş etmek üzere konumlandırılınca şiddetli bir savaş başladı. Fransız topçuları amansızca ateş ediyordu. O kadar ki bir ara Bonaparte bir onbaşı gibi toplardan birinin başına geçip bizzat asker gibi savaştı. Napolyon ve adamları aralıksız ateş ediyordu. Çünkü kısa süreli bir boşluk dahi rakibin 180 metrelik ahşap köprüyü imha etmesi fırsatını doğurabilirdi. 2000 kişilik süvari kolu, komut üzerine derhal kuzeye hareketlendi. Bu birlik nehri kuzeyden atlarla geçecek ve Avusturyalıları kanatlardan vuracaktı. Süvariler nehri geçiş için müsait yer ararken saat akşam 6'ya doğru köprü üzerinden saldırıya geçilmesi için bir piyade kolu teşkil edildi. Gündüz saatlerinde topların başında koşturup duran general bu sefer de saldırı için hazırlanan birlikle beraber hareket etmek için en öne geçti. 27 yaşındaki bu genç adeta çıldırmıştı. Bir general olarak ölüme gideceği çok belli olan bir birliğin başında en önde gitmeyi düşünüyor ve bunu askerlerine moral olsun diye değil, kendi savaş arzusundan dolayı yapıyordu. Liderlerinin bu aklı sığmaz cesareti karşısında diğer önemli subaylar da bizzat saldırı birliğinin içinde yer almak için koşturdu. Askerler ise tezahüratlar arasında subayların isimlerini haykırıyor, coştukça coşuyorlardı. Avusturyalılar ise ellerindeki 14 topu ikiye bölüp köprüye ve karşı sahile yönlendirmişlerdi. İki bölüm halinde düzene girmiş piyade hatları ise topların arkasında biraz daha gerideydi. Düşman toplarının menziline girmemek adına kendi toplarından uzaklaşmışlardı. Avusturya top ateşinin seyrekleştiği esnada Fransızlar kasabadan hızlıca çıkıp taarruza geçtiler. Köprünün tam ortasına vardıkları zaman Avusturyalılar salvo atışlarıyla tozu dumana kattı. Pek çok kayıp veren köprü üstündeki birlikler, üzerlerine yağan toplardan korkup duraksadılar. O anda arkadan koşturup gelen destek kuvvetler durumun toparlanmasını sağladı ve Fransızlar köprünün öte ucuna ulaşıp tutulma noktalarını oluşturdular. Irmağın batı sahilinden teknelere binen askerler de benzer zamanlarda karşı sahile çıkıp tüfeklerini kullanmaya başladı. Geceleyin kuzeye gidip nehri geçme görevi alan süvari kıtası da aynı zamanlarda Avusturyalıların sağ kanadına yaklaştı. Geri çekilmeden dolayı bitkin ve aç olan Avusturyalıların top ateşleriyle zaten moralleri bozulmuştu. Üstüne köprüden saldıran ve sahilden çıkarma yapan düşman dirençlerini iyice düşürdü. Tabii bir de sağ kanatlarından gelen süvariler tarafından biçilme korkusu artık savunma yapabilmelerine imkan vermiyordu. Askerlerinin imha edilmesine göz yummak istemeyen Karl Sebottendorf, geride oyalama birliklerini bırakarak hızlıca çekildi. Zafer, Bonaparte nidalarıyla meydana inleten Fransızlarındı. Lodi zaferiyle Napolyon'un özgüveni ve askerlerinin ona olan hayranlığı bir anda arttı. Genç ve dinamik komutanlarının kendileriyle beraber en önde koşması askerlere ilham veriyordu.
Sadece askerlerinin değil, subaylarının da gözünde Napolyon giderek büyümekteydi. Kazanılan zaferler Paris'i mutlu etmekle beraber rakipleri onun İtalya'da çok serbest olmasını ve kafasına göre hamleler yapmasını hazmedememiş olsa gerek, hemen kuyusunu kazmaya başladılar. Genç komutan sadece savaş alanında değil, siyaset alanında da mücadele vermek zorundaydı. Ama tabii sahada galip geldiği sürece siyaset ruletinde işleri de istediği gibi gitmekteydi. Fransa ordusu Milan'a gelip tekrar ikmal yaptığı sırada Avusturya Generali Beaulieu bu sefer Mincio Nehri'ni kendisine siper etmiş beklemekteydi. Napolyon ve ordusu da 21 Mayıs'ta düşmanıyla tekrar karşılaşmak için yola çıktı. Yoldayken art bölgelerde isyan çıktığı haberini alınca derhal az sayıda adamla geri dönüp isyan eden tüm yerleşkeleri ağır şekilde cezalandırdı. Onun savaş esnasında müsamahaya yeri yoktu. 28'inde ordusuna katılan general taarruz emrini verdi. Avusturya askerleri tüm geçitleri tutabilmek için küçük müfrezelere ayrılmışlardı ve uyguladıkları savaş taktikleri eskiydi. Daha ileri teknikler kullanan ve en önemlisi de çok hızlı olan Fransızlar için nehri geçmek kolay oldu. Her ne kadar Napolyon bir ara esir düşme tehlikesi yaşasa da durum istenildiği gibiydi. Nehri geçen ordular ayrılıp farklı istikametlere doğru rakibi koşturdu. Ujru Peschire'ye, Seruriye Castelnuovo'ya ve oradan Mantua'ya doğru ilerledi. Massena Verona'yı ele geçirdi. Avusturya generali ise kuzeye doğru kaçmaktan başka bir çare düşünemedi. Bu başarıyla İtalya seferinin ikinci aşaması tamamlandı. Mantua haricinde Lombard Ovası'nın tamamı Fransız kontrolü altındaydı. Ancak zafer daha kesinleşememişti. Çünkü Avusturya ordusu henüz gerçek manada büyük bir savaşa zorlanmamıştı. Hem Avusturyalıların kaybedilen yerleri almak için bir hamle yapacağı kesindi. Kuzeydeki Fransız ordularında işler iyi gitmediği için Almanların buraya takviye yollayabilme imkanlarının olduğu konuşuluyordu. Üstüne Fransızların iletişim hatları uzadığı için problemler yaşanmaktaydı. Art bölgelerdeki isyanlar desen her geçen gün artıyordu. Kuşatılmış Mantua'yı da bir şekilde düşürmek lazımdı. Görüldüğü üzere işler iyice çetrefilli bir hal alıyordu. Şimdiye kadar başarıyla ilerleyen Bonaparte oturup yeni bir plan yapmalıydı. Yoksa zorda kalacak, kazandıklarını kısa sürede kaybedecekti. General Bonaparte'ın saldırı kapasitesindeki nitelikleri yeterince kanıtlanmıştı. Şimdi üstün düşman kuvvetlerine karşı stratejik bir savunmayı sürdürme yeteneği ciddi şekilde sınanacaktı. Napolyon serimiz aralıklarla devam edecektir. Devam bölümlerini kaçırmamak adına takipte kalın.